Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Hint Avrupalara ilişkin iki yeni makale yayınlandı. Bu iki yeni makalede de hem Hint Avrupalıların ana yurduna hem de nasıl dağılmış olabileceklerine ilişkin son derece önemli yeni bir takım bulgular sunuluyor. Bu makalelerden biri A Genomic History of the North Pontic Region from the Neolithic to the Bronze Age, yani Kuzey Pontik bölgesinde Neolitik çağdan Tunç çağına kadar olan genetik tarih. Diğeri ise The Genetic Origin of the Indo-Europeans, yani Hint Avrupalıların genetik kökeni. Bu iki makalede de hem yeni bir takım genetik bulgulardan bahsediliyor hem de bu bulgulara dayanarak ne gibi çıkarımlar yapabiliriz, buna ilişkin bir takım argümanlar öne sürülmüş. Yani hem Hint Avrupalıların ana yurdu neresi olabilir hem de hangi göç yollarını izlemiş olabilirler sorularına ilişkin bir takım argümanlar öne sürülmüş. Yani ben bu videoda bu iki makalede de önemli olduğunu düşündüğüm kısımları size elimden geldiğince anlaşılır bir şekilde aktarmaya çalışacağım ve elimden geldiğince kısa bir şekilde. Ama eğer nüfus genetiğine çok yabancıysanız, daha önce hiç ilgilenmediğiniz bir konuysa bazı tabirlere yabancı olabilirsiniz. Bundan dolayı bu videodan önce eskiden çekmiş olduğum bir videoyu izlemenizi önereceğim. Hint Avrupalıların ana yurdu Kürdistanlı başlıklı bir videom vardı. Orada Batı Avrasya'nın kadim popülasyonlarını tanıtıyorum. Kafkasya avcı toplayıcıları, Doğu Avrupa avcı toplayıcıları vesaire. Onları bu videoda tekrar anlatmayacağım çünkü beni düzenli takip edenler için sıkıcı olur. Tekrar aynı şeyleri söylemem. Hint-Avrupa ana yurduna ilişkin akademik tartışmaları kısaca hatırlamakta fayda var. Bildiğiniz üzere en genel kabul gören görüş, tüm Hint-Avrupa dillerinin ortak atası olan Proto-Hint-Avrupa dilinin Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda konuşulmuş olduğu yönündeydi. Buradaki Yamnaya kültürü, bir Tunç çağı kültürü olan Yamnaya kültürü veya Batı Bozkırı çobanları olarak bilinen toplumun Proto-Hint-Avrupa dili konuştuğu düşünülüyordu. Bunun için pek çok sebep var tabii. Hem arkeolojik hem dilsel pek çok argüman var. Neden Yamnaya'nın Hint-Avrupa dili konuştuğunu düşündüğümüze dair. Bunlara girmeyeceğim. Bu videonun konusu bu olmayacak. Yine eski videolarımda zaten bunlara epey değindim. Ama kısaca şunu söylemek belki makul olur. Bugün de Hint-Avrupa dili konuşan hemen her halkta bu Yamnaya kültüründen farklı oranlarda da olsa bir genetik miras görüyoruz. Yakın zamanda yapılan araştırmalarda elimize Tunç Çağı Anadolu'sundan bazı örnekler geçmişti. Ancak bu örneklerde ilginç bir şekilde Yamnaya genetik mirasına rastlamadık. Bu şaşırtıcıydı çünkü Tunç Çağı Anadolu'sunda Hint-Avrupa dilleri konuşulmuş olduğunu biliyoruz. Hititçe ve Luvice gibi Hint-Avrupa dillerinin Anadolu koluna mensup bazı diller konuşuluyordu. Ama buna rağmen bu dönemde yaşamış insanlarda Yamnaya genetik mirasına rastlamadık. Bu tabii bizi başka senaryoları düşünmeye itti. Hem Yamnaya'da hem de Tunç Çağı Anadolularında ortak olan bir antik bileşenin, Kafkasya avcı toplayıcılarının Hint Avrupalıların ana yurduyla ilişkili olabileceğini düşünmeye başladık. Yani bir şekilde Kafkasya avcı toplayıcı mirası yüksek olan bir toplum belki de Proto-Hint Avrupa dili konuşan toplumdu ve bu toplum muhtemelen Kafkasya civarında yaşamıştı. Anadolular doğrudan Anadolu'ya gelirken diğer Hint Avrupalılar önce kuzeye göçmüş, Yamnaya kültürünü oluşturmuş ve daha sonra oradan dağılmıştı. Bu tabi beraberinde pek çok dilsel tartışmayı da getirmişti ama aslına bakarsanız Anadolu dillerinin Hint-Avrupa dilleri içerisinde ilk kopan grup olduğu zaten genel kabul gören bir durum. Tabi terminolojik bazı tartışmalar döndü. Bazıları Proto-Hint-Avrupa yerine Proto-Hint-Anadolu tabirini tercih ettiler. Proto-Hint-Anadolu derken henüz Anadolu dilinin de kopmamış olduğu dönemi ifade ediyorlardı. Proto-Hint-Avrupa tabiriyle ise Anadolu dilleri koptuktan sonra geri kalan Hint-Avrupa grubunu ifade ediyorlardı. Bazıları buna karşı çıkıyor. Bazıları Proto-Hint-Avrupa derken zaten Anadolu dilleri de dahil olduğu durumu kastediyor. Bu yeni makalelerde de bu arada bu terminoloji varlığını sürdürüyor. Yani yine Proto-Hint-Anadolu derken Anadolu dillerinin henüz kopmamış olduğu dönemi kastediyorlar. Proto-Hint-Avrupa derken Anadolu dilleri koptuktan sonraki ana gövdeyi kastediyorlar. Ancak bu yeni araştırmalarda az önce anlatmış olduğum senaryo, yani Kafkasya'dan dağılma senaryosunu en azından tekrar düşünmemize neden olacak yeni bir takım genetik bulgular var. Ve şimdi bunların neler olduğuna bakalım. Makale bizi öncelikle Batı Avrasya bozkırlarında tespit edilmiş olan 3 ayrı genetik spektrumla tanıştırıyor. Bu spektrumları anlamak, makalenin tezini anlamak açısından son derece önemli. Bundan dolayı bu spektrumlarla başlayacağız. Spektrumların isimleri coğrafi yerlere tekabül ediyor ama bunu zorunlu bir bağlantı olarak düşünmeyin. Yani belli bir coğrafi bölgenin isminin geçiyor olması sizi o profilin yalnızca o coğrafi bölgede olduğunu düşündürmesin. Ama genel olarak o coğrafi bölgede görülüyor ve aralarında belli bir korelasyon var tabii ki. İlk ele alacağımız spektrum Volga spektrumu. İsminden anlayacağınız üzere genellikle Volga Nehri kıyılarından elde edilen DNA örneklerinin teşkil ettiği bir spektrum bu. Bu Volga spektrumunun kuzeyli ucunda Doğu Avrupa avcı toplayıcısı benzeri bir genetik profil var. Lebyajinka avcı toplayıcısı diyebiliriz belki buna.
Güney ucunda ise Berezhnovka Progress grubu şeklinde adlandırılan bir grup var ve bu nehir kıyısı boyunca bütün genetik örnekler bu iki uç arasında bir yerde. Bu spektrumun içerisinde. Berezhnovka Progress grubunun nasıl bir genetik yapıya sahip olduğunu merak edebilirsiniz ki bu son derece önemli bir grup olacak makalenin devamında da. Berezhnovka Progress grubu, kısaca BP grubu olarak geçiyor makale içerisinde. %47.6 Kafkasya avcı toplayıcısı, %36.7 Doğu Avrupa avcı toplayıcısı ve %15.7 Tutkaul genetik bileşiğine sahip. Tutkaul dediğimiz Orta Asya'dan elde edilen bir DNA örneğiydi ve kabaca %80 antik Kuzey Avrasyalı, %20 Neolitik Zagroslu şeklinde modellenebiliyor. Tabii bunun bir spektrum olduğunu unutmayın. Yani burada Volga spektrum derken sadece bu iki tip örneği kastetmiyoruz. Bu iki örnek bu spektrumun uç noktalarına temsil ediyor. Ve arada bunların karışımı olarak modellenebilecek sayısız örnek var. Bu örneklerin bazıları Berezhnovka Progress grubuna daha yakınken bazıları Lebyajinka tarzı Doğu Avrupa avcı toplayıcılarına daha yakın. Ele alacağımız ikinci spektrum Kafkasya Aşağı Volga spektrumu. İsminden anlayabileceğiniz üzere coğrafi olarak Kuzey Kafkasya ile Volga Nehri'nin Hazar Denizi'ne dökülen kolu arasındaki bölgeyi kapsıyor. Bu spektrumun en kuzeyli ucunda az önce bahsettiğimiz Volga spektrumunun en güney ucunda yer alan Berezhnovka Progress grubu var. En güney ucunda ise Neolitik Aknaşen örneği var. Neolitik Aknaşen örneği yine ciddi oranda Kafkasya avcı toplayıcısı mirası taşıyor. %42 kadar ama kalan %58'i Çay 13 çömlek öncesi Neolitik genetik profili. Yine bunun bir spektrum olduğunu unutmayın. Yani bu iki uçtan ibaret değil tabii ki. Bu iki ucun arasında BP grubu ve Aknaşen ile modellenebilecek sayısız örnek var. Ele alacağımız üçüncü spektrum ise Dinyeper spektrumu. Bu spektrum Don ve Dinyeper nehirleri arasında kalan coğrafi bölgede daha çok karşımıza çıkan genetik profilleri işaret ediyor. Bu spektrum aslında bir açıdan ilginç çünkü bir ucunda bölgenin M.Ö. 4500'e kadar yerli nüfusu olduğunu söyleyebileceğimiz Neolitik Ukrayna avcı toplayıcıları varken diğer ucunda aslında az önce ele aldığımız bir başka spektrumdan gelen göçlerle oluşan melez bir profil yer alıyor. Bu melez profil aslında nüfus genetiğiyle ilgilenenlerin fazlasıyla aşina olduğu bir profil. Çünkü çekirdek Yamnaya profili. Yamnaya genetik profili Kafkasya Aşağı Volga spektrumunda yer alan genetik profile sahip bazı toplumların Dinyeper bölgesine göç etmesiyle oluşuyor. Yani bölgenin yerlisi olan Neolitik Ukrayna avcı toplayıcılarıyla karışmalarıyla. Bu Neolitik Ukrayna avcı toplayıcıları kabaca yarı yarıya Doğu Avrupa avcı toplayıcıları ve Batı Avrupa avcı toplayıcıları karışımı denebilir. Ama bölge aslında tamamen homojen de değil. Yani biz bu Don ve Dinyeper nehirleri arasındaki bölgede doğudan göç öncesinde yani Kafkasya Aşağı Volga spektrumundan göç öncesinde Doğu Avrupa avcı toplayıcılarıyla Batı Avrupa avcı toplayıcılarının farklı oranlarda karışımlarına rastlıyoruz. Yani buranın yerli nüfusunu homojen bir nüfus olarak düşünmeyin. Tabi Yamnaya'nın atası olan Srednistok örnekleri de bu Dinyeper spektrumuna dahil. Bu başta saçma görünebilir çünkü Dinyeper spektrumuna dahil olması demek bir ucunda Neolitik Ukrayna avcı toplayıcıları, diğer ucunda çekirdek Yamnaya örnekleri olduğuna göre bu spektrumun bu iki genetik profilin farklı oranlardaki karışımıyla modellenebileceği anlamına gelir Srednistok örneklerinin. Oysa Yamnaya Srednistok'tan daha genç. Dolayısıyla nasıl olur da Yamnaya ile Srednistok modellenir? Ama bunu daha çok şu şekilde düşün. Yani doğrudan düşünmeyin de Srednistok'un Yamnaya'ya kıyasla biraz daha batılı bir profilde olduğu anlamına geliyor bu aslında. Yani biraz daha fazla Ukrayna Neolitik avcı toplayıcılarına yakınsıyor Srednistok örnekleri. Yamnaya örneklerinde ise doğudan gelen genetik miras daha fazla. Yani bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Srednistok dönemi boyunca doğudan buraya göçler oldu ve bazı Srednistok örneklerinde daha az etki görülürken bazı Srednistok örneklerinde çok daha fazla etki görülüyor ve Yamnaya bunun zirvesi. Burada doğulu derken tabii Kafkasya Aşağı Volga spektrumunu kastediyorum. Yani makalede de CLV şeklinde kısaltılan spektrum. Caucasus Lower Volga Cline. Burada tabii sorulacak sorulardan biri şu. Nasıl oluyor da buraya gerçekleşen göçün biz Kafkasya ve Aşağı Volga spektrumuna dahil bazı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bunun sebebi şu aslında. Bu Dinyeper spektrumuna dahil olan genetik örneklerde doğulu profil yalnızca Kafkasya avcı toplayıcısı profili değil. Bölgeye aynı zamanda kayda değer oranda Neolitik Aknaşen benzeri bir mirasın da taşınmış olduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız ilk ele aldığımız spektrumda Volga spektrumunda Kafkasya avcı toplayıcısı etkisi vardı ama Neolitik Aknaşen etkisi yoktu. En güney ucunda zaten Berezhnovka Progress grubu yer alıyordu. Ve bu grupta Neolitik Aknaşen mirası bulunmuyor. Ama BP grubundan aşağıya doğru indikçe artık gitgide artan Neolitik Aknaşen mirasıyla karşılaşıyoruz.
Dolayısıyla bu Srednistok ve Yamnaya'daki doğulu genetik profilin Volga spektrumundan değil de Kafkasya aşağı Volga spektrumundan geldiği yönünde elimizde çok sağlam deliller var. Peki bu Kafkasya aşağı Volga spektrumundan göçlerin ne oranda genetik etkisi olmuş? Tabii bu sorulacak bir diğer soru. Yüksek doğu etkili Srednistok örnekleri şu şekilde modellenebiliyor ki Yamnaya'nın atası olan profil bu. %55.6 BP grubu yani Berezhnovka Progress grubu. %13.1 Aknaşen Neolitik. %31.3 ise Golubaya Krinitsa 2. Bu Golubaya Krinitsa 2 Neolitik Ukrayna avcı toplayıcılarının bir varyantı gibi düşünebilirsiniz bunu. Ortalama Neolitik Ukrayna avcı toplayıcılarından daha fazla Doğu Avrupa avcı toplayıcı genetik mirasına sahipler. Ama bölgenin yerli halklarından biri. Çekirdek Yamnaya profili ise %75 kadar bu yüksek doğu etkili Srednistok, %25 kadar Remontnoya şeklinde modellenebiliyor. Remontnoya örnekleri yine bu Kafkasya aşağı Volga spektrumuna dahil ve kabaca yarı yarıya Maykop ve BP grubu şeklinde modellenebiliyorlar. Dolayısıyla çekirdek Yamnaya'yı biraz daha geriye giderek modelleyecek olursak %60 BP grubu, %20 Aknaşen Neolitik, %20 Dinyeperdon bölgesinin yerli profilleri olan Golubaya Krinitsa 2 veya Neolitik Ukrayna avcı toplayıcıları şeklinde modelleyebiliriz. Bu aslında tahmin edilen bir durumdu. Yani bundan 2 sene önce yayınlanmış olan Southern Ark makalesinde Yamnaya'da zaten Neolitik Aknaşen benzeri bir genetik miras bulunduğu tahmin edilmişti. Ve bu şekilde modellenmişti Yamnaya ama şimdi bu ara profiller elimize geçti. Yani Remontnoya örnekleri gibi, Berezhnovka Progress grubu örnekleri gibi örnekler elimize geçti. Ve net bir şekilde ortaya konmuş oldu bu tahminler. Ama bu aslında tam olarak bir yenilik değil. Daha çok önceden tahmin edilen şeylerin doğrulanması. Peki yeni olan ne var? Yani ne bulundu da şimdi Anadoluların kökenine dair yeni bir takım görüşler öne sürülüyor. Makalenin en çarpıcı bulgusu aslına bakarsanız Anadolu'da yani Tunç Çağı Anadolu'sunda Kafkasya aşağı Volga spektrumundan genetik miras tespit edilmiş olması. Dediğim gibi Tunç Çağı Anadolu'sunda Yamnaya genetik mirasına rastlanmamıştı ve bundan dolayı da Hint Avrupalıların orta kıtasına ilişkin farklı bir takım senaryolar öne sürülmüştü. Ancak şimdi Yamnaya'nın mirasının ciddi bir kısmını oluşturan Kafkasya aşağı Volga spektrumundan Anadolu'ya da göç edilmiş olduğunu görüyoruz. Bu çok büyük bir etki değil yine ama en azından analizlerde %10'u aşan oranlar görebiliyoruz. İlginç bir şekilde bu Kafkasya aşağı Volga mirasına yani Caucasus Lower Volga, CLV mirasına sahip olan Anadolularda aynı zamanda yüksek oranda Mezopotamya genetik mirası görüyoruz. Bu bizi şunu düşündürüyor. Muhtemelen bu CLV mirasına sahip topluluklar önce Kafkasya üzerinden güneye Mezopotamya'ya doğru indiler. Orada yerli halkla karıştılar. Ve bir şekilde dillerini de yaymaya devam ederek ve daha sonra bu karışmış olan halk Anadolu içlerine ilerleyip bugün bize kadar yazılı miras bırakabilmiş olan Anadolu toplumlarını oluşturdular. Bu görüş tabi bazı itirazlar aldı çünkü Anadolu dillerinin Anadolu'ya gelişine ilişkin daha genel kabul gören tez Balkanlar üzerinden yani batıdan geldiği yönündeki tez ve Anadolu dillerinin yani elimizde yazılı örneği olan Anadolu dillerinin Batı Anadolu'da kümelenmiş olması da bu yönde bir veri olarak kabul ediliyordu. Ama bu yayınlanmış olan genetik makalede Anadoluların göçünün Kafkasya üzerinden gerçekleşmiş olduğu yönünde çok güçlü bazı veriler sunuldu. Bu verilerden biri şu, M.Ö. 4000 civarından itibaren CLV mirasının Kafkasya'da ve Kafkasya'nın daha da güneyinde görülmeye başladığını görüyoruz. Hem Maykop'ta var hem Ermenistan Areni mağarasında var. Bu arada Maykop kültürü de Anadolu dillerinin muhtemel taşıyıcısı olarak gösterilmiş. Üstelik Ovaören'den elde edilen bir örnek Vonyuchka örneğiyle uzaktan da olsa bir akrabalık bağı taşıyor gibi görünüyor ve bu da yine doğudan göç ihtimalini artırıyor. Yani daha doğrusu şunu söylemek daha doğru olur. Kafkasya üzerinden Anadolu içlerine kadar CLV göçü olduğu genetik açıdan kesin yani kanıtlı. Ama Anadolu dilleri bu şekilde mi geldi? Tabii bunun üzerine hala tartışılabilir. Sonuçta bu kesin bir kanıt değil. Anadolu dillerinin o şekilde geldiğine ilişkin. Dilsel veriler de var tabii Anadolu dillerinin aslen doğudan gelmiş olabileceğine ilişkin. Bunlardan biri Ebla yazıtları. Ebla Suriye'deki bir antik kent ve Ebla yazıtlarında Armi kentinden bahsediliyor. Armi Ebla'nın biraz daha kuzeyinde kalan bir kent ve bu kentle ilişkili isimlerin ciddi bir kısmı Anadolu dilleriyle alakalı görünüyor. Hangi Anadolu diliyle alakalı olduğunu tespit etmek çok güç ama Anadolu dillerinden biri olduğu konusunda dil bilimcilerin çoğu hemfikir. Bu da tabii aşina olduğumuz batılı konumundan daha farklı bir konuma işaret ediyor bizi Anadolu dilleri için. Bir diğer dilsel veri de şu. Anadolu dilleri her ne kadar köken itibariyle Anadolu'lu olmayan diller gibi görünse de çok uzun yıllardır bölgeye entegre olmuş diller gibi görünüyor. Yani ani bir dilsel dönüşüm söz konusu değil.
daha çok zaman içerisinde yavaş yavaş dilin nüfuz etmesi söz konusu gibi görünüyor. Bu durumu batıdan göç senaryosuyla açıklamak çok güç. Çünkü eğer Anadolular gerçekten Balkanlar üzerinden Anadolu'ya girdilerse muhtemel senaryolardan biri şu. Önce Balkan halklarıyla karışmış olmalılar. Yani bölgenin yerli halklarıyla. Ve böylece ya Balkan avcı toplayıcı mirasları artmış olmalı ya da Neolitik Anadolu çiftçisi mirasları artmış olmalı. Oysa biz Tunççu Anadolu'sunda aksine Neolitik Anadolu çiftçisi mirasının ciddi oranda düştüğünü görüyoruz. Bunun yerine dediğim gibi daha çok Mezopotamyalı bir profil baskınlaşıyor. Yine Balkan avcı toplayıcısı mirasının da arttığı yönünde hiçbir veri yok. Batıdan göç için diğer olası senaryoysa hiçbir şekilde Balkanlarda karışmadan Anadolu içine girilen senaryo. Yani bir şekilde bir bozkır halkı hiçbir şekilde Balkanlarda genetik karışım geçirmeden Anadolu içine kadar gelmiş olmalı Balkanlar üzerinden. Böyle olduğunda da ilginç bir şekilde tam da Mezopotamyalıların da bölgeye geldiği dönemde gelmiş olacaklar. Çünkü dediğim gibi Tunççu Anadolularında aynı zamanda yüksek Mezopotamya oranı vardı. Ve böyle olsa bile yani gerçekten de bir şekilde Mezopotamyalılar ve Bozkırlılar biri doğudan biri batıdan aynı anda İç Anadolu'da buluşmuş olsalar bile bu çok ani bir dönüşüm olurdu. Yani bir anda bu karışımın gerçekleşmesi ve profillerin bu şekilde olması ve bu ani karışım da Anadolu dillerinin uzun süredir bölgeye entegre olmuş diller gibi görünmesiyle örtüşmüyor. Doğudan göç senaryosuna yöneltilen bir diğer itiraz şu. Madem Anadolu dilleri Kafkasya üzerinden girdi Anadolu'ya, neden biz İç Anadolu'nun doğusunda Anadolu dillerine rastlamıyoruz? Ama bu aslında çok güçlü bir soru değil. Çünkü bunu tersten de sorabilirdik. Yani batıdan göç olduğu senaryoda o zaman neden Balkanlarda Anadolu dili izine rastlamıyoruz diye de sorabilirdik. Pek anlamlı bir soru olduğunu düşünmüyorum bunun. Yine de makalede buna cevap verilmiş. Kuru Aras kültürünün yayılımıyla alakalı olabileceği söylenmiş. Yani Kuru Aras kültürü yayılırken Anadolu dil konuşanları daha batıya doğru itti ve bölgedeki bozkır mirasını sildi. Bunu gerçekten de görüyoruz. Yani bölgede daha önceden bozkır mirası varken Kuru Aras kültürünün yayılımından sonra bozkır mirasına rastlamıyoruz. Yani gerçekten bu senaryoyla uyumlu bir anlatı. Makalede Southern Ark'taki hipotezden tamamen vazgeçilmemiş. Yani hala asıl ana yurdun Kafkasya civarı olabileceği söyleniyor yine. Çünkü her ne kadar Tunççu Anadolu'sunda CLV mirası görülmüş olsa da çok yüksek oranlarda değil ve nasıl oldu da bu kadar düşük miras bölgenin dilini değiştirebildi sorusu önemli bir soru gibi görünüyor. Ama bence çok da ciddi bir soru değil bu. Çünkü zaten gitgide azalarak karışım gerçekleşmiş olduğunu biliyoruz. Yani bir anda CLV'den İç Anadolu'ya gelmediler. Önce Kafkasya'da daha sonra Mezopotamya'da karıştılar ve sonra İç Anadolu'ya geldiler. Dolayısıyla dili getiren miras zannettiğimiz kadar düşük olmayabilir. Bunun dışında tabii bu CLV'yi oluşturan etmenlerin hangisinin asıl Hint-Avrupa dili konuşulabileceği üzerine de ufak birkaç paragraf vardı. Hatırlarsanız bölgede hem Kafkasya avcı toplayıcısı mirası var, hem Neolitik Aknaşen mirası hem de Tutkaval mirası vardı. Yani Orta Asya'dan bir genetik miras. Bu Orta Asya mirası ama büyük ölçüde Antik Kuzey Avrasyalı mirası. Bunlardan birinin de asıl Hint-Avrupa dili konuşan toplum olabileceği söylenmiş ama bu bence çok spekülatif. Yani o kadar geriye giderek bir şey bulabileceğimiz kadar veri yok elimizde. Makalenin sonunda 3 ayrı hipotez, daha doğrusu varyantları da sayarsak 4 ayrı hipotez özetlenmiş. Bu hipotezler şunlar. A hipotezi, Proto-Hint Anadolu dili Bozkır'da konuşuluyordu. Batı varyantına göre Anadolu dilleri Balkanlar üzerinden Anadolu'ya girdi. Doğu varyantına göre Anadolu dilleri Kafkasya üzerinden Anadolu'ya girdi. B hipotezi, Proto-Hint Anadolu dili Kafkasya civarında konuşuluyordu. Ve Neolitik Aknaşen benzeri bir genetik miras veya Maykop benzeri bir genetik miras bunu Bozkır'a taşıdı. C hipotezine göre ise Proto-Hint Anadolu dili genetik mirastan bağımsız olarak hem Kafkasya'nın güneyinde hem de kuzeyinde konuşulan bir kültür diliydi. Ve genetik verilerle zannettiğimiz kadar da fazla bilgiye ulaşmıyoruz aslında. Evet, bu senaryolardan bana şu anda en makul görünen A hipotezinin doğu varyantı, yani bence Proto-Hint Anadolu dili CLV bölgesinde konuşulmaya başlanmış ve Anadolu dilleri ise Anadolu'ya Balkanlardan değil Kafkasya üzerinden girmiş olmalı. Bu şu an için bana en makul görünen senaryo. Siz de fikrinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada önümüzdeki hafta bir gün Twitter'da bu konuyla alakalı bir sohbet odası açacağım. Eğer ilgileniyorsanız mutlaka beni Twitter'dan takip edin. Hatta bir anket de oluştururum muhtemelen hangi günü tercih ediyorsunuz diye. Ve son olarak tabii ki Patreon destekçilerime çok 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 teşekkür ediyorum. Eğer siz de çalışmalarımı değerli buluyorsanız, buna devam etmemi istiyorsanız, hatta sıklaştırmamı istiyorsanız lütfen bana Patreon'dan destek olmayı düşünün. Sevgiler ve iyi dileklerim.